Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuzda sizlere bir serinin başlangıcı ve bu aralar neler yaptığımla alakalı biraz bilgi vereceğim. Ama burada bir seriye başlayacağız. Önemli bir seri olacak benim için. Sizlere de faydalı olmasını temenni ederim. Öncelikle bir haberden bahsetmek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi artık kafamız üzerinde de belli oluyor. Black Desert resmi içerik üretici unvanını almış bulunmaktayız. Artık resmi olarak içerik üreticiyiz. Bu noktada oyunla alakalı tabii ki videolarımız gelmeye devam edecek. Belli başlı zaman zaman oyunla alakalı etkinlikler de olacak. Bu noktada da sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. İstifade etmeye çalışırsanız sizin faydanıza olur. Ben de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle videoya başlamadan size anlatacağım birçok şey var. Bu anlatacağım şeyleri anlatmadan önce toplama yapacağım tabii. Enerji full. Böyle bu şekilde bırakamayız bunu. E, Hemen bir toplama yapmak için gerekli iksirlerimi falan basayım. Sonra bu serinin ne anlama geldiğini, ne yapacağımızı, ne edeceğimizi güzel bir anlatayım size. Şu lazım, bunu basmayacağım. Çok az kalmış. Şu. Tamam, bu da okey. Burada başka basacak bir şey yok. Bunları bir basalım. Şunu açalım. Toplama kostümü alet takıldı. Ginseng'i bastık. Eserimiz işlemeymiş. Bunu da toplama yapalım. Kristaller zaten takılıdır. Toplamayı da taktık. Tamam, okey. Masterize bakalım bir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Masterize ile alakalı arkadaşlar birkaç kişi hala bana yazıyor. İşte 2000'in üzerinde de drop değişir diye. Arkadaşlar değişmiyor. Test edildi, yani bunu 1000 defa test ettim ben. 2000 ile 2500'ün arasında bir bile oynamaz. Tamamen topladığınız RNG'ye göre bir değişkenlik gösteriyor. Bu noktada yanılmayın. Tabii ki bu oyunun yani yanılmanızı istemiyorum. Değişmiyor kanka. Denedim daha önce. Kesin ve net eminiz bundan. Hiçbir life skill'de 2000'in üzerinde herhangi bir drop farkı almıyorsunuz. Oyunun sesi de açık olabilir. Gördüm. Bunu bir kısalım. Zaten ses konusunda sıkıntılarımız var biliyorsunuz. Beni takip eden arkadaşlar biliyordur. Bazı videolarda seslerim çok iyi gelmiyor. Biz onu bir halledelim. Şimdi toplamaya başlayalım. Arkadaşlar, bu seri ne anlama geliyor? Ben artık haftada bir gün video atmayacağım. Haftada bir gün bu serinin videosunu atacağım. Ama videolarımız tabii ki 2-3 gün arayla veya bulduğum yöntemlere göre, yaptığımız altyapıya göre ve oyunun içerisindeki ihtiyaçlara göre gelmeye devam edecek. Kanalımızın topluluk kısmından sizlere zaten video ile alakalı sorularım olacak. Ne çekmemi istersiniz, neye ihtiyaç vardır diye. Geçen topluluk sayfasında bir paylaşımda bulunmuştum. E, Demiştim ki işte 4 tane video önerisi vermiştim ama 4 tane verdiğim öneriden en çok seçilen pet rehberi olmuştu. Pet rehberini çekemedim. Neden? Çünkü pet rehberi için biraz hazırlık yapmam gerek. Nasıl hazırlık yapmam gerek? Aslında petlerle alakalı birçok şey biliyorum. Ama biraz daha bilmediğim şeyler de var. Yani tam olarak size net bilgi ifade etmek istiyorum. Bu yüzden birazcık gelecek tabii ama geç gelecek. Sırada videolarımız gelmeye devam edecek. Benim bu serimizin adı ne olsun bilmiyorum. Karar veremedim. Ama muhtemelen şey bugün ne yaptığım gibi bir isim koymayı düşünüyorum. Bakarız, kapaktan belli olmuştur zaten ismi de. Bu serinin amacı şu arkadaşlar. Ben oyunda Black Desert oynarken bugün değil aslında bu hafta neler yaptım veya bu hafta neler yapıyorum, neler yapacağım olacak. Çünkü ben oyunda her hafta aynı şey yapmıyorum arkadaşlar. En azından 2 aydır toplama yapmıyorum ama ot toplaması yapıyorum. Bunun dışındaki diğer bütün materyalleri topluyordum. Mesela şu an ot toplamaya geçtim. Bunu geçmemin tabii ki belli başlı sebepleri var. Durduk yere geçmiyorum. İhtiyaçlarıma göre geçiyorum. Bir de avantajlara göre geçiyorum. Burada mesela avantajımız nedir? Bu haftaki ot toplamamızın sebebi arkadaşlar sonsuzluk bitkisi avantajımız var. Şimdi şunu bir ifade edelim. Bilmeyen arkadaşlar da öğrenmiş olsun. Arkadaşlar, sonsuzluk bitkisi at basarken kullanılıyormuş. Şahsen ben hiç at basmadım. Basmadığım için de tam olarak nerede kullanılıyor bilmiyorum. Ama baktığınızda gördüğünüz gibi fiyatında bir yükselme var. Çünkü yeni at basma tarifleri eklendi. Biliyorsunuz düşlem tüyü olmadan yapılan bir tarif. Orada kullanılıyor mu onu bile bilmiyorum ama bu bitkiyi birileri alıyor arkadaşlar. Talep var sonuç olarak. 14 milyonluk bir satış var. Gördüğünüz gibi fiyatı 400k. Bunun maksimum fiyatı 1M'e sabitlendi. Yani bu ne demek oluyor? 1M'den satacağınız garanti değildir ama mesela eskiden hatırlarsınız hafıza parçasının temel fiyatı 750k'ya geçmezdi. 750k'da hep siparişli olurdu. Aynı bunun gibi bu da 1M'e kadar yükselebilecek fiyatı. Yani zaman zaman 1M'leri görebilecek bir bitki haline geldi. Bu bitkiyi toplamanın da bize avantajı şu. 1 saat boyunca belirli toplama yaparsanız bu bitkiden 600 tane kazanıyorsunuz. Tanesini 1M'den satarsanız 600M yapıyor. Hani vergi çık 500M'de
Bu tabii ki Birem'den satmanız zor mu? Bence biraz zor. Çünkü çok güzel bir rakam, çok güzel bir fiyat. Bir dot toplamak zaten çok karlı. Biliyorsunuz meyveleri bir yağa dönüştürüyorsunuz. Olay bitiyor zaten. Dünyanın parasını kazanıyorsunuz. Aynı zamanda bu dönüştürdüğünüz yağları da iksirlere de dönüştürebiliyorsunuz. Ki bu iksirleri kullanabiliyorsunuz. Burası çok faydalı bir spot. Çok çok faydalı. Zaten kimyaya başlayan adamın gelip sabah akşam döneceği yer burası ilk başta. Çünkü meyve lazım abi. Meyve her şeye lazım. Ee, Sadece meyve değil, kara kristal de atıyor. Saatte 100 civarı bir kara kristal de alıyorsunuz. Bu da dönüştürüp satınca 200'den gibi bir para bırakıyor. Şimdi 600'den 500'den buradan 200'den buradan meyvelerden dünyanın parası deyince Behir'de ot toplamanın saatlik kazancı 1 TL'yi geçiyor arkadaşlar. 1 TL'lik bir kazanç demek bence gayet güzel bir kazanç. Çünkü chill bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Toplama yapıyoruz. Mesela benim bu hafta Behir'de ot toplama sebebim bu. İşte video serimizin de amacı bu olacak. Kendi başıma düşündüğüm veya oradan buradan öğrendiğim mantıkları veya yaptıklarım şeyleri sizinle haftalık bir video serisi halinde paylaşmak istiyorum. Bu paylaşımlarda tabii ki benim yaptığım ve mantıklı olduğunu düşündüğüm şeyleri içerecek. Her hafta bu hafta neler yaptım, önümüzdeki hafta neler yapacağımla alakalı bir video gelecek. Tabii ki haftada bir video atmayacağım. Size ara sıra onun dışında hafta içerisinde de işte slot dönme videoları, toplama rotasyon eğer istek gelirse işte oyunla alakalı diğer rehber videoları konusunda sizlere biz e, yardımcı olmaya çalışacağız. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu haftalık video serimiz devam edecek. Bu konuda da eğer bu seri beğenilirse yani yorum ve beğeni olarak bir etkileşim görürsem de bunu her hafta sürdürmeyi düşünüyorum. Hem sohbet tadında olsun hem de ben bu hafta neler yaptım veya neler yapacağım, planlarım ne, nasıl bir yol izliyorum, siz nasıl bir yol izlemelisiniz gibi durumları tartışacağız. Şimdi mesela ot toplamaktaki temel mantığımız bu. Ben şu an bu hafta boyunca enerjimi doldurup ot topluyorum. Enerjimi nasıl dolduruyorum? Enerji potlarım var biraz gördüğünüz gibi. Hani çok değil az değil yeterli bir miktar. Oyunun verdiği etkinlik potlarımız. İşte pazardan siparişle aldığımız sarı 5 potlarımız var. Bunları kullanıyoruz. Bunun dışında ben bu hafta bu sistemi nasıl ilerletiyorum? Arkadaşlar ben her hafta yaptığım işi bir döngü halinde yapıyorum. Çünkü life skill döngülere muhtaç. Ben buna döngü ismini ben taktım bu arada. Oyun içerisinde herhangi birine döngü ne diye sorarsanız cevap alamazsınız. Benim kendi uydurduğum bir sistem nasıldır? Ben yaptığım her işi birbirine bağlantılı olarak yapıyorum. Zaten life skill böyle yapılmalı ki böyle. Yani bu ne demek? Ne anlama geliyor? Biliyorsunuz geçen hafta size bir video attım. Videonun içerisinde Narsiyon'da kurt avlıyordum. Kurt kanı çok pahalı olduğu için kurt avlamıyordum. Orada kurt avlıyordum, nefes kasıyordum, nefesle aslan kafası yapıyordum. Aslan kafasını da yarım bir gün flot döneceğim. Ciğere oturtmaya başladım yavaş yavaş. Orada kullanacağım. Her şey birbirine bağlı ve mantık çerçevesinde ilerliyor. Bu haftaki döngüm de şu şekilde. Buna bir döngü diyelim. Enerjimi boşaltıyorum. Boşalttıktan sonra ne yapıyorum? Şu an mesela boşalttığımı varsayacağım. Zaten sabah oyuna girdiğimde ilk yaptığım işler şunlar. Çiftlik dolmuş oluyor. Gece bilgisayar açık kalıyor çünkü. Çiftliğimiz olmuş oluyor. Çiftliğimizi topluyoruz. Sonra gidiyoruz günlük teslimatımızı veriyoruz. İmparatorluk teslimatı. Kimya veya aşçılık kafama göre veriyorum. Aşçılık, kimyada çırak kutusu yapıyorum. Dirilme iksiri veya irade iksiri yapıyorum zaten. Bunu genelde biliyorsunuzdur. Sizin de onları verdiğinizi tahmin ediyorum. Ama aşçılık olarak da şu yemeği yapıyorum. Orijinal modla gukbabı. Gerçekten çok kolay bir yemek. İstediği şey sarımsak, domuz eti. Avcılık yapan arkadaşlar zaten domuz etini duyunca kafayı yemişlerdir. Milyonlarca oluyor envanterlerinde. Pirinç pilavı pirinçle yapılıyor. Çok çok basit. Bu kadar yani. Bir de sarımsak. Bedavaya yemek yapıyoruz. Guru teslimat. Tanesi 108K. İnanılmaz bir para. E, Pazara da satıyorum 10 bin 10 bin. Biteye geliyor. Teslimatını veriyorum. Guru teslimat sandıklarımız var şurada. E, Nerede? 5000 tane falan da burada var. Bunların da teslimatını yapıyoruz. Kimya teslimatım daha bugün bitti. 88 kaldı. Kimya teslimatımız tabii ki devam edecek. Bunlar günlük rutinlerim. Günlük her zaman bir rutinim vardır. İstikrarlı para kazanıyorum. Enerjiyi topladığımda arkadaşlar evim var burada. Küçük derme çatma küçük bir yer bir yatak var. Eğer yapacak kimyam yoksa veya yapacak bir ürünüm yoksa malzemem eksikse yatağı bırakırım. Yatakta enerji dolar ama genelde şuradaki konteynerden kimya depomu açarım. Buradan işte kolay da olsa bir iksir yaparım. Boş bırakmam çarı. Her zaman burada bir iksir basar bu. Veya en kötü ihtimalle acil bilgisayarın başından kalkmam gerekirse yatağa yatırırım. Bir kombinasyonumuz bu şekilde. Bunu zaten birçok arkadaşımız biliyordur. Bir de ot toplamak böyle olur. Toplarsın eve koyarsın. Toplarsın eve koyarsın. Ya yatakta yatar ya kimya yapar.
Burada benim bu hafta yaptığım en önemli şeylerden birisi ot toplamak. Dediğim gibi sonsuzluk bitkisi çok pahalı çünkü. Aynı zamanda meyve de kasmam gerekiyor zaten. Madem meyve kasacağım, hem de sonsuzluk bitkisi böyle fiyatlandırılırken takip ederim. Elimde stok birikmiş olur. Bakın şurada biraz birikti. 2400 tane. Bayağı güzel para bu. Tanesinin 400k olduğunu varsayarsanız ciddi paralar yapıyor. Bunun dışında bu hafta başka neler yapıyorum? Tabii ki oyunun vermiş olduğu etkinliklere istinaden işler yapıyoruz. Birincisi, biliyorsunuz şu an kadeh etkinliği var. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama o zaman kadeh etkinliği olmayabilir. Ama kadeh etkinliği var. Tüm evrenin parçası muhabbetine bir şey düşüyor. 200 tanesiyle kadeh yapıyorsunuz. Aynı zamanda bunu LV slotlarından da düşürebiliyorsunuz. LV slotundan kendinden de kadeh parçası veriyor. Bildiğiniz gibi. Kadeh nedir diye onu da şöyle bir soralım. Göstereyim size. Kadehler bunlar arkadaşlar. Fiyatları çok pahalı olan itemler. 5T aralarında geziyor fiyatları. Bunların şu an etkinliği var. Üzerinde yazan ağlayan ve öfkeli parçaları Elvia, Serendi Elvia'sından düşürüyorduk. Bir de üstüne bir etkinlik geldi. Bu ağlayan ve öfkeliyi takaslayabileceğimiz bir etkinlik eşyası düşüyor. Onu da şöyle göstereyim hemen. Evet, bakın bu tamamlanmış güç mücevheriymiş. Adını yanlış söylemişim. Tüm evrenin enerjisi de bir şeydi ama ne olduğunu unuttum. Neyse. Bunda 10 tanesi de 10 tane öfkeli ağlayan veya bıkkın demek. Kadeh yapıyoruz. Kadeh ne işe yarıyor? Bakın takılarımızın üzerinde fazladan bufflar var. Normalde Ogre'de 150 HP olmaz. İşte Valtara'da 6 hasar azaltma olmaz. Narklar'da tüm AP 3 olmaz. Harabelerimde daha kadeh yok. Harabeleri yeni aldım. E, Bu kadehleri takılarımıza takıp takıların bufflandırıyoruz veya pazara satıyoruz. Şu anda da etkinlik olması demek beni ork slotuna itiyor. Ork'un parası zaten güzel, XP de güzel. Birçok arkadaş biliyordur. Kanalımızda ork videosu da var zaten. Ork kampının nasıl döndüğümüz, ne kadar para kazandığımız, inceliklerinin anlatıldığı bir videomuz da var. Tavsiyem öyle videoları izleyin. Çünkü gerçekten bilmediğimiz çok ayrıntı var. Ben bile sizlerden birçok şey öğreniyorum. Ben bile dediğimde yanlış egoist olarak algılamayın lütfen. Yani yani öyle işte. Ben de arada bir biliyorum sizden bir şeyler. Gerçekten öğretici oluyor. Hem benim açımdan hem de sizler açısından. Bu aralar tabii ki ork dönüyorum. Çünkü nedir abi? Kadeh. Orkun parası güzel. Exp veriyor. Guardian'ım şu an 64 level, 65 level olmak üzere. Guardian'ı 65'e rushlıyorum. Nakit para çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi ince bir cihir var. İyi değil, kötü değil. Artık itemlerin, takıların fiyatları ucuzladığı için bu takıları almak zor olmaya başladı. Onu da söyleyeyim. Ben 33.5'tan aldım. 33.300'den aldım hatta Penharabe'nin ikisini de. Bence bedava Penharabe'ye göre. Bu takının fiyatının bu kadar düşmesi de benim garibime gidiyor. Çünkü abi kepli savaşlarda yani ne takarsan tak. Harabeden başka avantajın yok. HP alacaksın. Bilmiyorum yani. Bence fiyatı çok ucuz. Harabe için söylüyorum. Hani Valtara olmayabilir. Çünkü Debo sette Debo kolye, Debo kemer, Debo küpe yapıyoruz. Tabii isabet takısı takmak zorunda kalınca harabelerden de kurtulmamız gerekiyor ama kepli savaşlarda harabe takacağız. Valtara takacağız yani. Ne takacağız? Bunlar takılacak mecbur. Başka takılacak item yok. HP alıyorsun. Yani bence fiyatı olmaması gereken bir miktar, olmaması gereken bir düşüklükte. Sağlık olsun, sıkıntı yok. Biz hemen kaptık, ucuzdan indirdik harabeleri. Çok da hoşuma gitti. Şu an fiyatı ne onun? Bir bakalım bir de. Fiyatı... Bakın arkadaşlar 33.5'ten almıştım. 33.300'den almıştım. Şu an fiyatı 34'te sipariş var. 36 yükselir bu. Bu ciddi yükselir bu arada. Çünkü ben Hilal tamam. Hilal daha aynı AP'yi veren daha ucuz bir yüzük ama Hilal'de HP yok. Kipli savaşlarda bu itemin yerine hiçbir şey takmasanız bile fark yok demektir. Kipli savaştaysanız Hilal yüzüğünü çıkartın. Hiçbir ciğer farkı yoktur. Yani yine güzel bir takı Open World slot dönme durumunda bu AP'yi bu fiyata almak bayağı bence OP bir şey. Ama alacaksan harabeni al geç. 10 fark ver yani ne olacak? Tabi yeni başlayan arkadaşlar zaten harabe ve yüzükleri direkt görevle alsınlar. Onlar için durum çok farklı. Ben onlara zaten genelde bu ilk önerileri klasa göre değişiyor ama e, hilal öneriyorum. Direkt AP, FK AP almak için. Bunun dışında başka bu hafta neler yapıyorum? Biliyorsunuz yaşam etkinliğimiz var. Yaşam bufflarımız var üzerimizde. Şöyle şuradan yaşam X becerileri var. Level X 500 de var. Level X 500 zaten Ork'ta istifade etmiş bulunuyorum. Gif'in altta da güzel olur. Orada da güzel para kazanabilirsiniz. Hem de X kasabilirsiniz. Yaşam etkinliğim olduğu için bazı yaşam becerilerim geride açıkçası. Mesela nedir? İki tanesi benim moralimi bozan. Birincisi aşçılığım Guru 8.
Aşçılık guru 50 lazım. Çünkü günlük guru teslimat verme noktasında çekincem var. Genelde kimya teslimatı veriyorum. Aşçılığı guru 50 yaparsam aşçılıktan da daha fazla ek kar elde edeceğim için, biliyorsunuz aşçılıktan elde ettiğimiz level, her level 5 Master'iz. 5 Master'iz de bize teslimatta ek bir kar veriyor. Guru 50 olmadan teslimat yapmak çok mantıklı değil. Aşçılığı guru 50 yapmak çok zor bir şey de değil. Ama vakit ayırmak zor bir şey. Şu aralar vakit ayıramadım. Behire'de özellikle geldim. Zaten yaşam etkinliğimiz var. Guru 17'yiz. Bunu bir Guru 30, Guru 40'a raşlamak istiyorum. Bir yandan da burada kalsın. Avcılık üzerinde duruyorum biraz da. Avcılığın Guru 24. Avcılık yapan arkadaşlar Guru 24 seviyesinin çok düşük bir seviye olduğunu zaten biliyorlardır. Çok düşükten kastım, yani Guru 40 olmak avcılıkta çok zor bir şey değil. Guru 40'tan sonra zorlamaya başlıyor. Daha çetrefilli bir hale gelmeye başlıyor. Tabii bir yandan onu da yükseltmeye çalışıyorum. Çünkü avcılık şart abi. Neden şart? Özür dilerim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz life skill'ciyiz. Life skill yapıyoruz. Burada kimya depom olsun, aşçılık depom olsun. Buradaki etleri ve kanları tabii ki toplama yaparak elde edebiliriz ama bunları avcılıkla elde etmek daha mantıklı. Özellikle sabah ışığı diyarında. Sabah ışığı diyarında ne kazanıyoruz? Ayı mamulleri ve domuz mamulleri. Hani ayı eti, ayı kanı, domuz eti, domuz kanı. E, Domuz eti zaten yemeklerde kullanılıyor. Ayı kanı iksirlerde kullanılıyor. Ayı kanı güzel, değerli bir kan bu arada. Domuz kanı da birçok iksirde kullanılıyor ve aslında o da değerli. Merkez pazar fiyatı çok ucuz olduğuna bakmayın. Avcılık bu kadar güzel olmasaydı o fiyatlar çok yükselirdi. Özellikle benim ayı kanı çok hoşuma gidiyor. Öfke iksiri, kanat iksiri kanattan dizginsiz yapılıyor. Öfke iksiri zaten rotasyon AP veriyor. Yani güzel iksirler bunlar. Bunları da tabii ki ben avcılıkta farmlıyorum. Böyle yaşam etkinlikleri geldiği zaman ve üzerinde enerji potunun bitmiş olması gerekiyor. Üzerimde enerji potu varken genelde toplama yapıp kimya ve aşçılık için bir stek biriktirme var. Ama enerji potum bittiğinde avcılığı gönül rahatlığıyla yapabiliyorum. Neden abi? Avcılık enerji potu yemiyor. Yani bazen bazı durumlarda enerjimizin bittiği belki olabilir ama sabah ışığı diyarındaki avcılıkta enerji potu bitmez. Enerji bitmez kolay kolay. Bunun dışında Narsiyon'da bir tek kurtta bitiyor ki kurtta bile 444 enerjim var. 2 saat rahat rahat kurt farmlayabiliyorum. Kurt kanı, kurt eti farmlayabiliyorum. Onun dışında aslan farmı yapabilirsiniz ama aslan farmını stok için yapmıyorum mesela. Çünkü aslan da herhangi bir verdiği malzeme bir işe yaramıyor. Nasıl yaramıyor? Aslan eti işe yarıyor. Okey. Aslan etine varım. Ama aslan eti de saatte 6000-7000 alıyoruz yani. O da benim çok cezbetmiyor açıkçası. Çünkü aslan etinden başka güzel bir şey alamıyoruz. Sıkıntı orada. Kafayı zaten RNG, takı drop'u gibi düşünün. Yani aslana sadece kafa için gidiyorum. Açık konuşmam gerekirse. Belki bir gün aslan eti de biriktiriyorum biraz. Belki bir gün orman kralı hamburgeri yapmaya karar veririm. Aşçılık yapmaya karar veririm. Köşede duruyor. Lafçı adamız. Her zaman köşede birazcık malzememiz olacak. Ne zaman yapmak istersek yapabiliyor olmamız life skill'de büyük önem arz ediyor. Bunun dışında başka neler yapıyorum? Genelde şu anki zaten temel amacım nedir? Klanımızda arkadaşlarımız var. Bir arkadaşım var, Batu. Buradan da ona selamlar olsun. Kendisi mesela şu an Dekia kür rengi dönüp Debroka düşürüp Debroka basıyor. Debroka satıyor şu an ama bastığını. Güzel para kazanıyor, görüyorum yani. Sadece para kazanmak değil, Deva farmına geçmem gerek. Görüyorsunuz Cihir'in artık parasal bakımdan gerekli olan nedir? Bir kask, bir tane eldiven. Sessiz yapacağım muhtemelen. Bilmiyorum. Buruk da yapabilirim. Yani bunlar da para değil. 50'şer T, 60'ar T buraya gömdükten sonra para harcayacağımız ayakkabımızı dönüştüreceğiz. Bunu da parayla yapmayacağız zaten. Slotunu döneceğiz. Bir de kabuğa yapacağız. Sonra buraya artık para harcayarak bir şey elde edemez hale geleceğiz. Peki ben ne yaparım? İşte Debo kolye farmına giderim. Yüzüklerini bir tane iki tane meşrum yaparım. İki tane pençarı koyarım, yedek takılarımız. Küpeye de belki bir çöküş koyabilirim yedek. Bilmiyorum. Yedek olarak çöküş koyulabilir. Pensentor pensicil alacağım. Pensentor ve pensicili Guardian'da kullanmayacağım. Guardian'ı bağlarsam eğer canım Evasion bıçağı oynamak isterse Pensentor ve pensicil ile bağlayacağım. Zaten eldiven ve ayakkabıyı takaslayabiliyoruz. Hemen Eva'ya döner. Eva bağlayabilirim. Keyfime göre yani yedek takılarımı alacağım. Ama burada yedek takıları alırken bence Devo Farm'ı da yapmak gerekli. Biliyorsunuz Debroka oyundaki en güzel takı, en iyi takı bence. Ha, küpe için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Küpeyi beğenmiyorum açık konuşmam gerekirse. Sırf küpe için hatta Debroka küpe hoşuma gitmiyor. E, Bence verdiği AP az. 19 AP veriyor abi. Zaten bunun yanında 19 AP'yi
hani Disto'yu saymayalım. Disto'da eksi DP var. Tungrat Pentungrat'ta 17 veriyor abi. 2 AP fark var. Yani 2 AP fark tabii ki önemli bu arada. Ama Debo Collier'de 5 AP fark var. Yani Kemer'de 3 müydü 4 müydü hatırlamıyorum ama Debo Collier'de 5 AP fark var. Bilmiyorum. Yani onları çok aceleyle yapmayabilirim ama kolye şart. Debo kolye şart. Onu yapacağız. Ee, O yüzden tabii ki farmını yapmaya çalışıyorum. Gideceğim yani oraya hazırlık yapıyorum. Kül rengi ormana dönmeye çalışacağım. Tabii ki onun videosunu da atacağım. Bu arada kül rengi ormana dönmeyle alakalı bir sistem hazırlıyorum. Galiba orayı çok temiz döneceğim gibi. Bakalım daha yapan da görmedim. O cihri tamamlayınca size onu zaten muhtemelen YouTube'da canlı yayında göstermek istiyorum. Doğrudan anlata anlata göstermek istiyorum. Onu da anlatmış olacağız. Bunun dışında gear diziyoruz, etkinlikleri kovalıyoruz. Balıkçılık yapıyorum her zaman yaptığım gibi. Balıkçılık benim sektir. Her gece balığa bırakırım. Eğitimle alakalı pek bir işim yok açıkçası. Ben atlarla pek ilgilenmiyorum. Ee, Tamamen tercih meselesi. İleride belki ilgilenirim ama şu an için atlarla pek ilgilenmiyorum. Bu arada şöyle bir şey de var. Atlarla ilgilenmiyorum ama slot önerisi olarak da bir slottan bahsetmek istiyorum sizlere bu aralar. Nedir? Arkadaşlar eğer şu an sen videoyu izleyen kişi çok yüksek bir ciğerin yoksa Musa, Maheva veya bunun gibi hızlı bir çar oynuyorsan hani hızlı bir çar tabii ki çok önemli veya fokus bir şey değil. Gervis abi bunların fiyatları çok artmış. Geçen gün dikkatimi çekti. Bakın Gervis 12M, Macalot 37 M hatta 40 M'e çıkmış. Bunlar Kızıl Kurt'tan kasılabilen çok güzel itemler. Bu haftanın grind slotu bence sezon için veya kötü Gear'daki arkadaşlar için kesinlikle Kızıl Kurt'tur. Neden? Şimdi Kızıl Kurt slotunun bu haftaki meta bence meta slot şu an o. Neden? Majolot 40 M abi. Bir koyduğun cebe. 2 koyu kırmızı. Şimdi koyu kırmızı diş kristali var. Cesaret ve zırh olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Bunlar Kızıl Kurt'tan düşen kaktunrak ile yapılıyor. Kaktunak pardon. Bakın üzerinde zaten yazıyor. Bir tane kaktunağı kara büyük kristali zırhla basit kimyaya koyduğunuz zaman bu taşlardan birini elde ediyorsunuz. Bu taşlar bu arada çok önemli taşlar. Onu ifade etmiş bulunalım. Bu taşları Kızıl Kurt'tan düşürüyorsunuz. Saatte ortalama bir düşer. 400'den para bırakır. 400'den taştan aldın. Çöpten 100'den aldın 500'den. Macolotudur, odur, kadim ruhtosudur, kaprasıdır, slotun attığı harabesidir, pot parçasıdır derken bence AP performans olarak düşüneceğimiz zaman bu haftanın düşük seviye Grand slotuna da ben kesinlikle Kızıl Kurt derim. Eğer oyuna yeni başlayan düşük tier arkadaşlar varsa Kızıl Kurt'a gidip ciddi paralar kasabilirler. Eğer tabii ki daha böyle middle bir tier'ınız varsa Ork kampı, Elviye slotları, Kalpion Elviyesi olabilir, İlkdev Karakolu, Rutum Karakolu olabilir. Ya da hani biraz daha 300 AP bandında bir Gear varsa Giffin dönebilirsiniz. Giffin'i ben çok açıkçası döndüğüm bir slot değil ama çok faydalı bir slot olduğunu düşünüyorum. XP güzel veriyor. Gidip döneceğim orayı. Çok döndüğüm bir slot değil ama dönmek de istiyorum. Bence bu hafta bunlar dönülebilir. Life skill olarak da belirli ot toplama yapabilirsiniz. Hem meyve biriktirip hem de saf bir nakit kazanabilirsiniz. E, Kimya yapma noktasında da kimya üzerinden biraz konuşacak olursak. Arkadaşlar geçen gün çılgınlık iksirinin pazarda baktığımda olmadığını gördüm ve çok şaşırdım. Adını bile yazamıyorum şu an. Çılgın yazıyorum çıkmıyor. Evet bakın fiyat yine biraz düşmüş. Yani daha da yüksekti bu. Düşmeye başlamış. 2000 sipariş var 530'da. Arkadaşlar çılgınlık iksiri ve bunun gibi bazı iksirlerin fiyatı ciddi yükseliyor. Çünkü bunlar kombinasyon, rotasyon iksirler. Bu neymiş? Özel saldırı hasarı 0.5 iyiymiş. Heh. Bu iksirlerin fiyatları yükselmeye başladı. Bence çok faydalı açık konuşmak gerekirse. Kimyanın da şu an çok ciddi paralar kazandırması muhtemel ki ben zaten biliyorsunuz tryhard bir kimyacıyım. Genelde kimyayı çok yoğun yapıyordum ama bu aralar yapmıyorum. Bu aralar stok kalmadı. Çok bir şey yok burada. Meyveler az, yağlar bitik. Yani yok gibi bir şey. Pazardan çekmiyorum zaten. Kanlar bitti. Tilki kanı yok. Bilgi adamı kanı yok. Kertenkele kanımız yok. Toplanması gerek. Efsanevi canavarın kanı yok. Palyaço kanı az kalmış. Günahkar kanı Kurt kanını daha yeni kastık. Az bir şey kastık o da yani kullandık çoğunu hemen. Zaten ihtiyaç vardı. Şimdi bir ölü ağaç özü lazım. Meyve droplarımız
iyice arttırmak lazım. İşte Kızıl Alev'i pazardan da çekiyorum. Yenilemeye çok lazım oluyor. Burayı bir kabartacağız. Yani SEK 60-70B, 80-90B'lik bir depo olmadan buradan iksir çıkartmam ben normalde. Ki öyle de olacak ama bilmiyorum. Bu aralar kimyayı çok daha böyle core yapmaya çalışacağım gibi. Neden? Altyapı biriktireceğim. Çünkü zaten altyapı biriktirmek benim için bir content, benim için bir içerik. Nasıl? Kurt döndüm, videosunu attım. Nasıl dönüleceğini gösterdim. Kurt kanı biriktirdim. Kurt kanı lazım. İrade iksiri de kullanılıyor. Gergedan iksirinin alternatifi, gergedan kanının. Tabi gergedan kanı daha ucuz. Ama kurt dönmek daha verimli bence. Narsion'un nefesi, yaban yıldızını çok atması gibi güzel özellikleri vardı. Ee, Bence bu hafta kimyayı iyice basabiliriz. Çünkü iksir fiyatları ciddi rakamlara ulaşmaya başladı benim görüşümce. Bakın cinnet iksiri 3.8 falan da, evet, 3.7. Tabi pazarda Abyss kalmama durumu olmaya başladı. Evet, Abyss bitmeye başladı. Bunu size 2 ay önceki bir videomda atmıştım. Min'den böyle su gibi Abyss çekiyordum. 30-40 bin tane Abyss çektim o ara ben. Daha da çekmek isterdim ama 10-10 çekilebildiği için çekemedim. Daha da çekerdim açıkçası. Şimdi ne oldu? Geldik yine zurnanın zurt dediği yere diyelim. Abyss 800K. Cinnet iksiri çünkü 3.8M. Cinnet iksirinin maliyeti 2.2M'lik bir maliyeti var. Çılgınlığın üzerindeki fiyatı varsayarsak ki üretince çılgınlıktan da kâr ediyoruz. Bir life skill'ci bir cinnet iksirini 1M'den daha ucuza mal edebilir belki. Yok, edemez. Abyss bu fiyattayken edemeyecek işte. Bir life skill'ci bir cinnet iksirini 1.5M'e mal edebilir. Ürünlerini kendi topladığı zaman, yani sistemli ve güzel çalıştığı zaman 1.5M'e mal edebilir. Kendisi 3.7M çok karlı bir iksir. Tabii ben yalvarmıştım bir ara. YouTube'da bir videomuz var. Oyunun farklı yönlerini de görmek lazım kapaklı bir videomuz var. Orada cinnet iksiri üretiyordum ve isyan ediyordum. Abyss esansını neden binden satıyorsunuz diye. Ben bu videoyu isyan ettiğimde iki kesim vardı bana laf eden. Birinci kesim şuydu. YouTube'dan yorum atmışlardı. Yorumları silmedim. Discord'dan da yazdılar. Dediler ki cinnet iksiri 1M olacak. Sen bütün çektiğin abislerden zarar edeceksin. Ve senin gibi bu sana uyan insanlar da zarara uğrayacak demişti. Ben de arkadaşa cevap vermemiştim. Neden cevap vermedim? Çünkü gerçekten yersiz, çok çok yersiz bir söylem. Neden yersiz bir söylem? Abi cinnet iksirini abis esansıyla yapıyorsun. Biri de yazmıştı mesela, bende işte 500 bin tane abis var. O cinnet abisin fiyatının yükselme ihtimali yok gibi şeyler yazmışlar. Arkadaşım, oyunda 80 tane slot var. Sadece şundan düşüyor abis. Sadece bu. Sadece abisin düştüğü slot bu. Saatte 60 tane düşüyor. Sen de milyonlarca olsun. Hiç önemli değil. Ben ayda 40 bin 50 bin tane cinnet sattığımı hatırlıyorum ya. Ayda 40-50 bin tane. Ve su gibi gidiyorlardı. Yani bu cinnet iksiri bu oyunda slot denen adamın suyu ya, bildiğin. Su gibi içmesi gerek. İçecek yani, onun kaçışı çaresi yok. Bu noktada kesinlikle söylediğim gibi bu iksiri yapabildiğiniz kadar yapmak, bundan asla zarar etmezseniz satışı da her zaman kolay olur. Hiçbir zaman satılmadığını görmedim. Elinde cinnet iksiri kalmadı benim hiç. Her zaman satılıyor yani. Bence affetmeyin. Yapıştırın geçin. Bu hafta cinnet iksirinden rushlanabilir, haraslanabilir. Peki cinnet iksirini nasıl haraslayacaksınız? E, Bunun için cinnet iksiri için savaş izi lazım. Savaş izi Naga'da düşüyor. Elvia Naga'sında. Eğer 270 HP bandındaysan git Naga dön. Kadeh yap. Kadehini cebine koy. Çatlamış drop'unu al. Takını cebine koy. Savaş izi biriktirmiş ol. Pazardan da savaş izi çek. Eline bu malzemeleri biriktirdin mi? Çılgınlık iksirini yapmaya başlama ama. Başlama. Git onun cinnet yapmak için gerekli olan yarı insan hava iksiri var. Ondan bir 50-60K yap. 50-60K yarı insan hava iksiri yaparken sana şu görev de gelecek. Burada varsa bakın, Dalişe'nin basit sınavı. Bu görev geldiğinde bu görevi de yap, 50-40 tane palyaço koyuna. Buradan istediğin izi seç. Savaş izi yakalarsan savaş izi seç. Vahşet izi seç. Yani çok sistemli bir şekilde yaparsan böyle çok güzel cinnet iksiri yapıp deli paralar kazanabiliyorsun. Bu haftanın iksiri bence cinnet. Cinnete rastlanır ve haraslanır. Bu haftanın Grand Slotu Ork. Ezik Grand Slotu Kızıl Kurt Ruhu. Bu haftanın toplama nodu bence ihtiyaca göre değişir tabi ama Behir'de toplama yapılabilir. Sonsuzluk bitkisi çünkü çok pahalı. Bu haftanın avcılık slotu bence
Sabah ışığı diyarı avcılığı yapabilirsiniz. Canlılık kristalleri biraz düşmüştü ama yine yükselmeye başlamışlardı en son baktığımda. Eğer hani ne yapmak istiyorsanız bu bölgelerde yaparsanız aynen yine fena rakamlara gelmeye başlamamış. Bir an çakılmıştı ama 400 emin bantlarına gelmiş. Bu biraz daha yükselir daha. Ee, Bu şekilde aktarmış bulunalım. Bu işleri yaparsanız bu haftada bunlar verimli görünüyor. Ve daha iyi bir verim alabilirsiniz. Bunları böyle ifade etmiş bulunayım. Her hafta bunun gibi bir video atacağım. Genelde pazar günleri atacağım. Pazar günleri çünkü oyunun biliyorsunuz insanlar pazar günleri izinli oluyor. Evinde BD oynamak istiyor. Giriyor oyununu oynarken de bir yandan da haftalık bir rapor dinlemek ister. Ben de haftalık rapor olarak bunu atmak istedim. Bu hafta bu işleri yaparsanız daha çok para kazanırsınız. Tabii ki bu her hafta değişkenlik gösterebilir ama benim söylediğim şeyler genel olarak yararlı şeyler. Nasıl yararlı? Cinnet zaten para eden bir iksir. Bunu bu hafta yapmasan da diğer hafta yapsan da para kazanırsın. Ama şu an gözüme çarpan verimli şeyler bunlar. Bunları yapabilirsiniz. Hepinize teşekkürler iletiyorum. Bu videoyu burada sonlandıralım. 30 dakikamız dolmuş. 30 dakika yeterlidir. Her haftayı 30 dakika olarak anlatacağım. Ve bu 30 dakikada neler yapabileceğimizi öğreneceğiz veya tartışacağız diyelim. Bazı arkadaşlar tabii ki bunları mantıklı bulmayabilir. Videolara attığınız beğeniler ve yorumlar için sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Keyifli oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.